Uzun bir aradan sonra merhabalar. Size çok güzel bir video ile geldim. Çok güzel yerlere gideceğiz bugün. Hadi başlayalım. Bugün ilk önce Kuşadası'na geldik. Arkadaşım Melike ile beraber. Kuşadası'nda biraz vakit geçirdik. Hava gördüğünüz gibi mis. Hani kış havası diyen yalan olur. Bu arada itiraf etmek gerekirse bu videoyu 14 Şubat'ta çekmiştim ama editlemek şimdiye mümkün oldu. Birlikte bir şeyler yapmayı planlıyorduk. Dedik ki ne yapalım, ne edelim? Aslında ben badem çiçeklerini görmek istiyordum. Datça'da badem çiçekleri sezonu. Ama oranın biraz uzak olacağını düşündüğü için Melike Kuşadası'na gidelim dedi. Böylelikle tekrar Kuşadası'na gelmiş bulunduk. Videoda da gördüğünüz gibi artık Kuşadası'na çıkıyoruz. Çünkü farklı bir plan yaptık. Doğan Bey'e gidiyoruz. Bu arada Doğan Bey'e benim ikinci gidişim. Melike'nin de ilk gidişiydi. O yüzden navigasyonla gittik. Tabii ben turla gitmiştim. O yüzden yolu bilmiyordum. Mecburen navigasyona gitmek zorunda kaldık. Doğan Bey köyü aslında çok fazla bilinen bir yer değil. Eski Rum köylerinden birisi. Menderes'e bakıyor. Zaten birazdan da göreceksiniz. Tam geldik diye sevinirken bir şeylerin ters gittiğini düşündüm. Daha doğrusu hissettim. Sonra dedim ki Melike biz yanlış yerdeyiz. Ve sonunda doğru yerdeyiz. Ve işte burası tarihi Doğan Bey köyü. Yavaş yavaş köye girerken size biraz bilgi vereyim. Burası Söke taraflarında bir köy. Eskiden Rumların yaşadığı bir köy. Burası mübadele sonrasında atıl kalmış. Buradaki Rumlar balıkçılık yapıyormuş. O yüzden yüksekte yaşıyorlarmış. Ama mübadele sonrası gelen Türkler daha çok tarımla, hayvancılıkla ilgilendikleri için buralarda yaşayamamışlar. Bu yüzden burası terk edilmiş ve daha aşağıda yeni bir köy kurulmuş. Ben ilk geldiğimde bu kadar restore edilmiş bina yoktu. Birkaç tane falan vardı. O haliyle bile güzeldi.
Ama daha çok restore edilmiş bina eklenmiş. Bu sefer daha etkileyici olmuş burası. Acayip sakin bir yer arıyorsanız burası tam size göre. Pansiyon ve oteller var. Özellikle kışın sezon olmadığı için tabii ki çoğu yer kapalı ve aşırı sakin burası. Hatta bazı pansiyonların fiyatlarına bakmak için internete girdiğimde bazı ünlülerin bile buraya kafa dinlemeye geldiğini gördüm. Yani gelinmeyecek gibi değil. Melike'yi kandırmaya çalıştım burada bir gece kalalım falan diye de yok kabul etmedi. Öyle olunca gerisin geriye dönmek zorunda kaldık. Neyse başka sefere diyelim. Yağmur bolca yağdığı için böyle her taraf yemyeşil. Bir de biz gittiğimizde hava da çok güzeldi. Aşırı güzeldi. Yani değmeyin keyfimize. Melike'ye bak sanki köyü çok iyi biliyor. Önden gidiyor. Melike'yi takip ederekten keşfe devam. Ortam güzel olunca tabii millet hafta sonu akın etmiş buraya. Köyün içine girdik artık yavaş yavaş keşfe başlıyoruz. Köyün tam ortasından yani tam buradan bir dere akıyor. Yalnız burası biraz sıkıntılı geçmek. Aman diyeyim dikkat edin. Fazla su yok ama gene de siz dikkatli olun. Yavaş yavaş o karşıda gördüğümüz taş evlere doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yerler hep Arnavut kaldırımı. Bundan dolayı yürümek biraz sorun olabiliyor ne yazık ki. Dikkatli yürürseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bir iki karşıdaki binaya bayıldı. Hatta önüne bir sürü fotoğraf çekildi. Ben de sıkıldım onu orada bıraktım. Ne yapayım canım oradan biri gelmiyor. Küçük de olsa keşfedilecek bir köy var değil mi yani? Niye ilk yerden tapulanıp kaldım? Bu arada biz burada yürürken siz görmüyorsunuz ama iki tane amca vardı arkamızda. İşte laf attılar işte gezmeye mi geldiniz falan diye. Diyorlar ki hani inşallah size de nasip olur. Burada yaşıyorlarmış, evleri varmış. Hani burada yaşamak size de nasip olur falan dediler. Dedim bizim çok zor. Kim bilir kaç milyon, belki de trilyon bu evler. Yani bizim için gerçekten rüya gibi bir şey bu. Ha, ama sorsanız ister miyim? Ben isterim. Hatta Melike ile de bunu konuştuk. O pek böyle köyde falan yaşama taraftarı değil. Biraz daha şehir insanı. Ama ben yaşayabilirdim ya diye düşünüyorum. Böyle sessiz, sakin. Neden olmasın? Denemekte yarar var.
Gerçi her sezon böyle değil burası. Sadece kış sezonlarında böyle. Sadece birkaç evde yaşayan var şu anda. Orada yaşayanların söylediklerine göre burada genelde işte yazarlar, şairler, sanatçılar falan varmış. Bana çok mantıklı geldi yani böyle sessiz, sakin, şehirden uzak, kendini verebileceğim bir ortam. Bu arada yine Melike kadrajda. Burada düşünüyorum şimdi ne tarafa gitsem böyle dümdüz gitsem yukarıda görmeye değer bir şey var mıdır yok mudur bilemedim. Hani derler ya en iyi yol bildiğin yoldur diye. Kesinlikle öyle. Ben de bildiğim yoldan gittim. Daha doğrusu Allah ne verdiyse hatırladığım kadarıyla yürüdüm gittim. Nasıl olsa köy küçük. Kaybolma ihtimali de yok. O yüzden hiç sıkıntı yok. Bastır gitsin. Şimdi dikkatlice dinleyin. Duyabildiniz mi? Sessizliği. İnsanlar konuşmadıkça sadece ayak seslerini duyabiliyorsunuz. Bu köyü bir de düşün hafta içi. Hafta sonu diye birkaç insan gelmiş gene. Burayı bir de Mart'ta, Nisan'da falan hayal edin. Burada yaşayan var herhalde ki bu kadar kedi var diye düşündüm. Yoksa bu kediler helak olurdu burada. Neyse biz yolumuza devam edelim. Buradan ileriye gidince merdivenli bir yer göreceksiniz. Oraya çıkarsanız herhangi bir tepeye çıkmış oluyorsunuz. Yani tam da buraya çıkmış oluyorsunuz. Manzara cidden mükemmeldi. Hani böyle kamp sandalyeniz olacak, çadırınız olacak falan böyle. Orada kamp kuracaksınız. O anın, o manzaranın tadını çıkaracaksınız. Yani mükemmel. Size bahsettiğim merdivenler de işte tam da burada. Gönül isterdeki welcome to my home demek ama ne yazık ki tabii ki bu da başkasının evi. Bakın kimler var kimler. Koyunlar, kuzular. Buradaki koyunları sahipsiz falan sanmayın. Sahibi motorla arkasından geziyor. Koyunlar var İşte bak. koyunlarını, keçilerini böyle yukarı getiriyorlarmış. Salıyorlar orada. Koyunlar var. Ondan sonra motorla arada bir kontrol ediyorlar. Ay, bir an içeriden ses geldi sandım. Korkmadım değil. Kuzu kuzu me. Sanırım burası da o dönemin arığı falan herhalde. Su buradan akıyordu. Bu tarafa doğru gitmekten vazgeçtim çünkü ilerisinde bir şey yokmuş gibi gözüküyordu. Ben de sadece bu taraftan bakmakla yetindim. Köyü keşfe devam.
burada yaşıyoruz dedi. Köyde yaşıyoruz dedi. Eskiden beriyiz dedi. Bak köpek görüyor musun? Köpüş! Sen miydin orada? Bık 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 öte. Yapıyor. Ama yani bu masa sandalyeler buraya uymamış. Köyün yapısına ters. Köyün yapısına ters mi? Melike ile burada bu manzaraya bakarak konuştuk. Burada yaşar mıydın, yaşamaz mıydın muhabbetini. O burada yaşamayacağını söylemişti zaten. Belki de bir deneyimlese o da vazgeçecek, burada kalmak isteyecek ama işte şehirlerde kaosun ortasında kala 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 artık kaosa o kadar alışmışız ki kaosun olmadığı yerde yaşayamayacağımız hissine kapılıyoruz. Bu arada köyde cami var. Ve kışın gördüğünüz gibi kapı duvar. Yani inşallah cemaat oluyordur yazın. Neyse, hadi gelin beraber biraz yürüyelim. Nereye gidiyorsun diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Şuradaki binayı gördünüz mü? Bayraklar var. Hem beyaz bayrak hem de bizim Türk bayrağımız. İşte orada bir müze var. Orada insanlar olduğu için ben çekmemişim sanırım orayı. Buraya kadar gelmişken orayı da ziyaret edebilirsiniz. Biz 5'ten sonraya geçtiği için tabii kapanmıştı müze. Gezip göremedik. Zaten o kısımda Melike benim yanımda bile yoktu. Melike çoktan geri dönmüştü. Geri dönmüş derken yani köyün girişine geri dönmüştü. Ben buraya doğru yürürken Melike beni aradı ve dedi ki artık geri dönelim. Ya bir çay bir kahve içelim. Sonrasında da atlar gideriz demişti. Ben dedim ki tamam sen git. Önceden git otur koy oraya. Çay mı istiyorsun kahve mi istiyorsun sen içi koy. Ben geliyorum demiştim. Bundan mütevellit dönüş biraz hızlı olacak. Yani elimden geldiği kadarıyla hızlı yürüdüm. Bir yandan video çekip bir yandan da yürümek hele hele böyle bir yerde gerçekten biraz zor. Bir de sağıma soluma da çok baktım ben. Hani sor bana pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Ben bu videoları çekerken beynimin bir kısmında da böyle arkasında sürekli şu ses var. Melike beni bekliyor. Melike beni bekliyor. Melike beni bekliyor. Onun paniğini yaşadım yani. Ben ileri doğru yürürken daha önce gördüğüm 2 tane köpek oradaymış. Ben fark etmedim.
Bir anda tabii hızlıca geldiğim için havlamaya başladılar. Aha dedim beni kıtlayacaklar kesin bunlar. Hani gitti kısmı bir kısmı. Sonrasında orada oturan abi sağ olsun yok dedi korkma dedi bunlar dedi ısırmazlar. Ve 14 Şubat hediyesi olarak her birimize birer tane nergis verdi böyle birer buket. Bu arada ben nergisi çok seviyorum öyle böyle değil ama hatta pazarda da gördüm cuma pazarında yani demetine 50 lira diyorlar. Bana fahiş geldi. O yüzden almamıştım. Ama içimde de kaldı yani aklımda da kaldı. Nasip de bugün varmış. Sanırım abim sevgililer günü olduğu için satış yaparım diye düşündü ama yapamayınca da böyle çöpe atmaktansa hediye etmeyi daha uygun buldu sanırım. Biraz sohbet edebilme fırsatı bulduk ayaküstü. Kendisi burada yaşıyormuş. Abisi de burada yaşıyormuş. Ve şey diyor hani ben ne zaman hastaneye gitsem hastanede daha kötü hissediyorum. Buraya geldiğim zaman hasta bile olsam temiz hava, bol oksijen kendimi çok daha hissediyorum demişti. Tabii benim video çektiğimi gördüğü için şey dedi yani sen ne yapıyorsun dedi anın tadını çıkarsana. Tabii nereden bilsin ben bunu anı olarak paylaşmak için çekiyorum. Ve bunu yayınlayacağım. Tabii bilmediği için öyle söyledi. Bu arada ben Melike'nin yanına döndüm. Hatun hemen bir kahve sipariş etmiş. Dedim ben de istiyorum. Köyün girişinin biraz ilerisinde böyle kafe de değil, kahvehane de değil. Böyle küçük bir yer var. Orada çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Güncel fiyat 100 liraydı bir bardak Türk kahvesi. Aklıma gelmişken şundan da bahsedeyim. Biz orada Türk kahvesi içerken bir çift vardı. O dediğim yerin sahibiymiş onlar. Şey dediler işte çiçeği nereden buldun falan dediler. Dedim ki hani hediye edildi. Koparmadın değil mi falan dediler. Yok dedim koparmadım. İşte şey dediler. Normalde buradan bir şeyleri koparmak yasakmış. Para cezası varmış. Hani haberiniz olsun. Siz bir şeylere dokunmayın. Ha bir de şey dediler. Onların da böyle yerleri varmış. Kalsak ne kadara mal olur gibi sorular sorduk. Dediler ki bir geceliği kışın 3.000 lira. Ama kişi başına değil bu. İşte kaç kişiyseniz ona göre. Ben ilk başta kişi başına algıladım. Dedim ki hani bir gece için kış vakti daha hani yazı değil bunun. Neden dedim hani 3.000 lira? İşte yorgan veriyoruz, ısıtıcı falan var. O yüzden 3.000 lira dediler ama kişi başı değil dediler. Ayrıyetten de böyle hani ailelerin kalabileceği tarzda yerleri varmış. O da 6.000 liraymış geceliği. Burası da mekanlarının içi. Eğer olur da yolunuz buraya düşerse, buraya gelirseniz şu divanın üstüne oturun. Benim için de çay kahve için manzaranın da tadını çıkarın. Şahsen bir daha gelirsem ben öyle yapacağım. Hava da artık soğumaya başlayınca dedik ki artık biz dönelim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.